Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün ayak ısıtıcı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Şöyle bir tane yaklaşık 20 metre 20 santimetre eninde yarım metre kadar da uzunluğunda bir ısıtıcı var. Bu camilerde kullanılan halı ısıtıcılardan. Film diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Şimdi bunu öncelikle şu iki noktasından bağlantı yapacağız arkadaşlar. Yani şurası bir bara şeklinde, bu köşesi de bir bara şeklinde. Arada da gördüğünüz gibi ısıtıcı rezistans filmler var. Şu iki ucundan 220 volt beslememizi bağlayacağız. Şuraları izole etmemiz gerekiyor. Şimdi başlayalım ve devam edelim. Falçatayla izolasyon malzemesi kolay kazınmadığı için havyamla iletkenimizin üzerindeki izoleyi eritiyorum ve alttaki iletken kısma ulaşmaya çalışıyorum. Aynı işlemi diğer uç için de yapıyorum. Şimdi bağlantı noktalarımıza biraz pasta veriyorum. Buraları lehimle dolduracağız. Bu noktayı da pasta ile güzelce yedirelim. Evet. Şimdi lehim telim 0.75. Şu anda elimde kalın olmadığı için bu teli yedirerek dolduracağım burayı. Evet, sanırım yeterli olmuştur. Diğer ucu da yapalım. Pasta sürdüğümüz için tutması daha rahat olacak. Evet, lehimi bolca veriyorum. Evet, tuttu ama biraz daha lehim yedireceğim. Evet. Şu anda film üzerinde bağlantı yerlerimiz hazır. Evet, kablomuzu şöyle bağlantı noktasına gelecek şekilde bir ucunu kesiyoruz. Şu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi bu noktalara bağlantılarımızı yapalım. Yine havyamızın ucuna biraz lehim alalım. Şimdi şu şekilde ısıtarak kablomuzun kablomuz iyice biraz soğumasını bekledik. Şimdi diğer ucumuz biraz daha lehim alalım. Getiriyoruz. Havyamızdaki lehimle zemindeki lehimi ısıtarak eritmeye çalışıyoruz önce. Evet, aşağısı erimeye başladı. Şimdi kablomuzu da
üzerine getirip lehmin içerisine ucunu gömmeye çalışıyoruz. Evet, sanırım o da tuttu. Biraz bekliyoruz. Evet, şimdi izolasyona geçeceğiz. Evet, şimdi bağlantı noktalarımızı silikonla güzelce izole ediyoruz. Şurada kablomuz sağa sola oynamasın diye bir yerden daha tutturuyorum kablomuzu. Biraz soğuması için bekliyorum. Bağlantı yaptığımız yere bolca sürüyorum ki izole olsun, çünkü riskli olabilir. Evet, biraz bekliyorum soğuması için. Silikonlarımız soğuduktan sonra ikinci bir izolasyon olarak yine ek yaptığımız noktaya şöyle izole bantımıza tekrar izolasyon yapıyoruz. Diğer tarafı da izole edelim. Evet, şu anda bağlantılarımız hazır. Bir de şu önceden hazırladığım kabloyu anlatmak istiyorum size. Şöyle 220'den gelen kablomuz, şöyle bir erkek fişimiz var. Elimde başka fiş olmadığı için bunu 0,1'li tuş bu bir erkek fiş kullandım. Bunu böyle yapmanız çok önemli değil. Çünkü arada şöyle 102 bir tane anahtar kullandım. Bu anahtarın bağlantısı önemli arkadaşlar. Isıtıcımızı kademeli olarak kullanacağız. Yani buradaki şu andaki kapasitesini bir tam kullanacağız. Bir de bir tane diyotla yarım dalga doğrultma yaptık içerisinde. Yarım dalga doğrultma ile yarım kapasitede kullanacağız. Çalışma mantığını izah edeyim arkadaşlar. Şöyle, şimdi şu kablo bizim ana besleme şebekemiz, bizim 230 voltumuz. 3 tane ucumuz var. Bu 3 uçtan ortadaki kamun ucuna beslememiz giriyor. Biz buradaki tuşları bir yöne basılıyken, diyelim ki şuraya basılı, direkt olarak birinci kademe direkt geçiriyor. 220 voltumuz ısıtıcıya giriyor ve tam kapasiteyle çalışıyor. Diğer türlü bu tarafa aldığımız zaman tuşumuzu, orta noktaya gelen 220 voltumuz bu tarafa geçiyor ama bu tarafta bu sefer şuradaki diyot üzerinden
geçip yani voltaj yarıya düşmüş oluyor. Sadece pozitif alternansları geçireceği için diyotumuz tükettiğimizde yarıya geçmiş oluyor. Isıtıcımız da yarı kapasiteye düşmüş oluyor. Bunu da bir tane diyotla yapıyoruz. Çok basit bir devre arkadaşlar. Bunda hani zorlanacak bir şey yok. Şu kutuyu da 3D printer'dan bastık. Ama yani siz de uygun bir kutu kullanabilirsiniz ya da 102 herhangi bir kutu kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki bağlantımız da tamam. Kutumuzu kapatalım. Evet, kutumuzu kapattık. Şu anda elektrik kablomuz hazır. Şimdi arkadaşlar şu bir keçe. Bizim ısıtıcımızın ebatlarında şöyle bir bunları temin etmek çok kolay. Ben bu keçeyi ısıtıcıyı aldığım firmadan istemiştim. Onlar da sağ olsunlar fazla göndermişler. Isıtıcımızın ebatlarını da aynı ölçüde kesiyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu keçe ısıtıcımızın alt tarafında olacak. Keçeyi alta koyuyoruz. Şöyle. Şimdi bunun kılıfına geldi sıra. Evdeki herhangi kumaşlardan bakın. Şöyle bir tane şurada kullanılmayan kumaşlardan, parça kumaşlardan bunlardan dikişten anlayan birisine şöyle bir bu ölçülerde bir parça diktiriyorsunuz. Şunu da göstereyim. Burasına da bir tane fermuar şu şekilde kapatabileceğimiz şekilde. Daha sonra bu ısıtıcımızı şöyle hafifçe katlayarak bezimizin içerisine yerleştiriyoruz. Kablomuz şu fermuarımızın kapanacağı noktada olacak. Şimdi fermuarımızı da kapatalım. Evet, ısıtıcımız hazır. Şimdi test edelim. Şuradan bir de şöyle bir wattmetremiz var. Wattmetremizi şöyle kablomu alalım. Wattmetremizi şöyle takalım. Wattmetremizin altına şöyle bir destek koyayım. Biraz daha getirelim şöyle. Evet, şu anda 0 watt görünüyor. Tuşumuzu da alalım. Önce 0 kademesinde takıyorum. Evet. Şurayı da görelim. Şöyle. Burası da 0'da olsun. Enerjiyi verdim. Henüz burası 0'da olduğu için çalışmıyor. Şimdi bir yönü açıyorum. Evet. Şöyle yaklaştırmak istiyorum kameramı. Bakın ısıtıcımız 25 watt çekiyor. Ve şu anda tabii bir 5 dakika falan ısınması alabilir. Bunu ayaklarınız için biliyorsunuz ayak ısıtması çok önemli. Soğuk havalarda insanın ayaklarını ısıtması bile çok ciddi anlamda üşümeyi engelliyor. Bakın ikinci kademede şu anda 25 watt tüketimimiz var.
Şimdi birinci kademeye alıyorum. Bakın yarıya düştü. Şu anda 12.8 Watt tüketimimiz var. Evet arkadaşlar, çok kullanışlı bir şey. Ben kendim bunu kış aylarında kullanıyorum. Yararını da görüyorum. Ailemdeki yakınlarıma da bunlardan yapıp vermiştim. İnternette satılıyor. Fakat çok uygun fiyatta bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.